Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine kolay, pratik, lezzetli bir mantı tarifi vereceğim. Dünyanın en kolay mantı tarifini vereceğim. Mantı nasıl yapılır, dondurucuya nasıl konulur ve nasıl pişirilir bütün püf noktalarıyla tamamını vereceğim lütfen. Siz de bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Hemen 2 adet yumurtamı leğenime aldım. Üzerine 1 su bardağı suyu ekledim ve 2 çay kaşığı tuz ekledikten sonra yumurtamı iyice çırpıyorum ve unu ilave ediyorum. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. 500 gram un aldı. Çatal yardımıyla biraz karıştırıyorum, kıvamına bakıyorum. Geri kalan unu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Önce sıvıları koyarsanız, daha sonra unu koyarsanız, bu şekilde benim yaptığım gibi yaparsanız un ayarını daha iyi tutturursunuz. Şimdi çatalı çıkardıktan sonra hamurumu toparlamaya başlıyorum. Mantı hamuru biraz daha güzel yoğrulmalı. Biraz en az 3-4 dakika yoğrulmalı. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi hafif sert bir hamur, yoğurdukça kendini toparlıyor. Tezgahıma da unu serperek yavaş yavaş hamurumu yoğuruyorum. Çekiştire çekiştire de masada eğer yoğurursanız çok daha güzel olur. İsterseniz leğende de devam edebilirsiniz. Nasıl rahat geliyorsa hamuru o şekilde yoğurun. Hamuru iyice yoğurduktan sonra leğenime alıp dinlendireceğim. Hamur dinlendikçe güzelleşir. Şöyle 3 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Hafif sert bir hamur olacak. Kulak memesi kıvamından daha sert bir hamur olacak. Dinlenince biraz daha yumuşayacak. Üzerine bir poşet koyup sonra bir bez koyup kenarda bırakıyorum. İç malzemesini hazırlıyorum. Kıyması 500 gram kıymanın üzerine 2 adet soğanı rendeledim. Üzerine ekledim. Yarım demet maydanozumu da küçük küçük doğrayıp ekledim. Biraz pul biber, biraz karabiber ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Bunların kıvamını tamamen damak tadınıza göre değiştirin arkadaşlar. Az, çok veya hiç acı sevmiyorsanız hiç baharat koymayabilirsiniz. Ve kimyonu koyuyorum. Harcımı yoğurmaya başlıyorum. Çok fazla ezmeden yoğuruyoruz ki çok fazla sulanmaması için. Soğanın suyunu sıksanız da yine çok ezerseniz soğan sulanır. O yüzden çok ezmeden karıştırıyoruz. Büyük büyük parça soğanlar elinize gelirse onları çıkarabilirsiniz. Robota veya rendelediğimiz zaman mutlaka böyle içinde büyük parçalar kalıyor. Onları elinizde çıkarabilirsiniz. Şimdi iç harcımı hazırladım. Yani kıymamı hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve hamurum bu arada dinlenmiş oldu. Hamurum 15 dakika kaldı. Dinlenen hamurum yumuşamış biraz gördüğünüz gibi. Hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra diğerinin üstüne tekrar kapatıp kenara alıyorum kabuk tutmaması için ve birinci bezemi açıyorum. 2 beze yaptım. Siz ilk defa yapacaksanız 3 bezeye de ayırabilirsiniz. Yani daha küçük küçük yufkalar açabilirsiniz. Masama ve hamurumun üzerine bol un serptim. Bu unla beraber açıyorum. Daha sonrasında çok fazla un serpmiyorum. Bu unu iyice çekene kadar bütün hamurumu bu unla açıyorum. İlk başta eklediğiniz un çok önemli. Hamurunuz bekleyince çok yumuşadıysa eğer ilk başta açmaya başladığımızda bol bol un serpebiliriz. İlk başta serptiğimiz un çok önemli. Çünkü o yufkayı açtıkça bütün unu emiyor ve hamuru tekrardan yoğurmuş gibi oluyorsunuz. Çok güzel oluyor. Mantı yaptığınızda da elinizde yapışmamış olacak. Bütün bu püf noktalara uyarsanız çok güzel bir yufka açarsınız. Görüntüde gördüğünüz gibi ince bir yufka açtım. Su böreği yufkası gibi açtım. Şimdi göstereceğim yöntemle siz de keserseniz çok güzel olacak. Oklavama hamurun üzerine koyuyorum.
2 defa çeviriyorum arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi 1 ve 2 defa çevirdikten sonra kesiyorum. İster bıçak yardımıyla, isterseniz böyle bir aparatınız varsa kesmek çok daha kolay olacak. Şöyle oklavamı koyuyorum, 1 ve 2 defa çeviriyorum. Bu şekilde çok daha kolay ve pratik bir şekilde kesiyorum. Kestiğim şeritlerin içine hazırladım kıymadan koyuyorum. Bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi. Bu diğer mantılara göre biraz daha fazla kıyma giriyor. O yüzden tam yarım kilo kıyma tam geldi bu malzemelere. Kendimize yaptığımız için, evimize yaptığımız için bol bol kıyma koyabilirsiniz. Çocuklarınız güzel güzel bol kıymalı bir mantı yiyebilir. Tamamen göz kararı da koyabilirsiniz. Eğer daha az da koyabilirsiniz, çok kıymalı sevmiyorsanız. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi elimle bütün kıymayı böyle şeritlerin uç kısmına, bir tarafı tamamen boş bırakıyorum. Tam şeridin uç kısmına bütün kıymalarımı bu şekilde seriyorum. Dediğim gibi çok kolay oluyor, çok pratik oluyor, çok da lezzetli oluyor. Çok da yapabilirsiniz, dondurucunuza koyabilirsiniz. Bol bol yapın, dondurucuya atın. Çok e, iyi oluyor. Her zaman dondurucuda bulunuyor. Çıkarıp pişiriyorum. Çok rahat oluyor. Misafir geldiğinde hemen şipşak çıkarıp mantımı yapıyorum. Dışarıda da almanıza gerek yok. Mantılar dünya kadar pahalı oldu. Her şey çok pahalandı. Bu şekilde yapıp evinizde çoluk çocuğunuza afiyetle yedirebilirsiniz. Görüntüde gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz de aynı bu şekilde yapın. Kıymalı olan tarafta çeviriyorum, sonra yuvarlıyorum. Hem kolay oluyor. Hiç korkmayın, bu şekilde asla kıyması dışarı çıkmıyor. Çünkü 2 defa sarmış oluyoruz. Yani sadece ucunu birleştirmiş olmuyoruz. 2 defa sardığımız için kesinlikle o kıymalar mantının içinden çıkmıyor. El hareketlerime bakarak siz de aynı şekilde yapın lütfen. Gördüğünüz gibi 2 defa sarmış oldum. Bütün mantılarımı bu şekilde sardıktan sonra tekrar aparatımla istediğim büyüklükte kesiyorum. Ne kadar kolay olduğunuzu gördünüz arkadaşlar. Hiç oturup saatlerce mantı kapatmamıza hiç gerek yok. Bu şekilde hem kolay hem pratik hem de hızlı bir şekilde yapmış oluyoruz. Lezzeti aynı lezzet, hiçbir farkı yok. Diğer mantı nasılsa bu da aynı şekilde. Hatta bunda daha fazla kıyma olduğu için daha güzel oldu. Bütün mantılarımı bu şekilde hazırladıktan sonra, kestikten sonra biraz un serpiyorum üzerine. Birbirine yapışmaması için, çünkü hamur bekleyince biraz yumuşuyor. Hepsini bu şekilde hazırladım. Ve tepsilerime yerleştiriyorum. Dondurucuya atıyorum. Hepsi donunca çıkarıp poşetlere koyuyorum. Birazını da pişirip göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi mantılarım dondu. 5 saat kaldı dondurucuda. 5 saatin sonunda bu şekilde bütün mantılarım donduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyacağım. Böyle kuruduktan sonra poşetlere koymak çok daha kolay olur. İsterseniz fırınlayabilirsiniz. Diğer videolarımda mantı nasıl fırınlanır onu da izleyebilirsiniz. Bir avuç ayırdım onu kenara. En son onu pişirip göstermek istiyorum size. Dağılmadığını ve içindeki kıymanın çıkmadığını göreceksiniz. Bütün püf noktalara uyarsanız aynı şekilde, aynı güzellikte, kolay, pratik bir şekilde mantı yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bütün mantılarımı poşetlere koyuyorum. Ramazan'da kolaylık olsun diye harika oluyor. 3 poşet yaptım. 3 yemeklik ayırdım. Poşetlerin ağzını kapatıyorum. Üçünü de bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi
Bu ayırdım mantımı da hemen pişirmeye gidiyoruz. Suyumu ocağa koymuştum. Kaynamaya başladı ve bir kaşık tuz ekliyorum içine. Bir çay kaşığı tuz ekledim içine. Mantımı da boşaltıyorum. Altını kısmıyoruz. Mantı kısık ateşte pişmez arkadaşlar. Kısık ateşte çok fazla şişiyor, yumuşuyor. O zaman dağılmalar başlıyor. Şimdi kaynar mantımın içine, kaynar suyumun içine mantılarımı ekledikten sonra sadece bir kere karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi mantılar suyun üstüne çıkıyor. Suyun üstüne çıktıktan sonra en az 3 dakika, en çok 5 dakika kaynatabilirsiniz. Çok fazla kaynattıktan sonra, çok fazla kaynatırsanız eğer çok dağılır, çok fazla yumuşar. Zaten hamurumuz hani kuru bir hamur değil ve kaynayan hamurumu, mantılarımı hemen çıkarıyorum. Dediğim gibi kısık ateşte pişirmeyin. Orta harlı, yani yükseğe yakın bir ateşte pişirin lütfen. Pişen mantımı da çıkardım. Görüntüde gördüğünüz gibi hiçbir dağılma olmadı. Bir tane bile kıyması çıkmadı arkadaşlar. Benim gibi yaparsanız siz de aynısını yapabilirsiniz ve kesinlikle kıyması çıkmayacak. Hem kolay hem de pratik. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Ve istediğiniz sosu yapıp gezdirebilirsiniz. Benim yaptığım sos tereyağı, pul biber, toz biber ve hafif kekik koydum. Ve kıvamı harika oldu. Lezzeti çok güzel oldu. Diğer mantıdan hiçbir farkı yok. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.